Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde neyi görmüştük? File süper tanımlı globalini görmüştük. Peki bu file ne işe yarıyordu? File'da biz resim dosyalarımızı, PDF ve hatta farklı formattaki dosyalarımızı sunuculara aktarabiliyorduk bir form aracılığıyla. Bugün ise sizlere neden bahsedeceğim? Station globalinden bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Peki Station ne işe yarıyor? Biz Station'ı PHP'de arkadaşlar veri depolamak ve yönetmek için kullandığımız bir süper global bir değişken olarak veri tutmak ve veri saklamak için kullanıyoruz. Örneğin bir e-ticaret sitesinde arkadaşlar biz oturum açtığımızda veyahut da sepete ekleme işlemi yaptığımızda biz burada verileri Station aracılığıyla tutuyoruz. Hemen gelelim örneklerimize. Örnek yaparak daha iyi anlayacağız Station işlemlerini. Biz Station işleminde ne yapacağız? Bir login sayfamız olacak arkadaşlar. Login'de form aracılığıyla girdiğimiz veriler doğru ise bir welcome sayfasına yönlendirileceğiz. Header fonksiyonuyla bundan da bahsedeceğim size. Ve welcome sayfasında bir menü olacak. O menüde çıkış sayfası olacak. Bunların hepsini tek tek adım adım yapacağız. İlk önce login.php sayfamı hazırlıyorum. Login.php diyorum. Hemen benim form oluşturmam lazım. Kullanıcı adı ve şifremi girmem için. HTML taglarımı oluşturuyorum. HTML'i açıyorum. Kapatıyorum ve bir head oluşturuyorum. Head'in içine de bir title koyuyorum. Title'a da ne yazıyorum? Oturum işlemleri. Oturum işlemleri. Güzel. Hemen head'in altına body'mizi açabiliriz artık. Çünkü ben bir form oluşturacağım demiştim. Geliyorum form diyorum. Ve formun içine bir tane label etiketi oluşturuyorum. Label'a bir for değeri atıyorum. Buna kullanıcı altere adı diyorum. Ve label'ı kapatıyorum. Buraya da kullanıcı adı diyorum. Kullanıcı adı 2 nokta. Güzel. Şimdi input'uma gelebilir. Input'ını diyorum. Type'ıma text diyorum. Ve buraya bir ID alıyorum. Çünkü label'la işlem yapacağım. Kullanıcı adı diyorum. Şuradakini kopyalıyorum. ID'nin içine yapıştırıyorum. Ve buraya bir name ataması yapıyorum. Bir önceki derslerde de size bundan bahsetmiştim. Ben name'e ne isim veriyorsam kontrollerimde o isimle çağıracağım. Hemen geliyorum. Buna da kullanıcı adını veriyorum. Ve buraya bir BR koyuyorum. Bir alt satıra iniyorum. Hemen bir tane daha label etiketi oluşturuyorum. Buna da for diyorum. Buna şifre diyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum tekrardan. Ve label'ımı kapatıyorum. Buna da şifre diyorum. 2 nokta koydum. Ve input'a geliyorum. Diyorum ki input type'ım password olacak. Buna da ID kısmına ne vereceğim? Şifre. Name kısmına da şifre diyorum. Ve input'u kapatıyorum. Bir BRT buraya koyacağım. Artık ben gönder butonunu yapabilirim. Yine input type submit olacak. Value kısmına da gönder diyorum. Ya da giriş yap. Yap dedim ve böylelikle formumu tamamladım. Ama ilk önce bu forma bir metot belirleyeceğim. Metodum post olacak. Bunu daha önceden bahsetmiştim. Süper global yine bu arkadaşlar. Biz post ile ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Veri gönderebiliyorduk. Hatta dosya bile gönderebiliyorduk post işlemiyle. Gelip buna action kısmını da boş bırakacağım. Çünkü sayfa içinde döndüreceğim bunu. Artık benim formla bir işim kalmadı. Bu formdan gelen verileri kontrol etmem lazım PHP kısmında. Hemen geliyorum böyle. En başa PHP taglarımı açıyorum. PHP ve kapatıyorum. Güzel. Artık benim kontrol işlemlerimi yapmam lazım. Kontrol işlemlerimi nasıl yapıyorum arkadaşlar? İlk önce benim session'u başlatmam için, oturumu başlatmam için bir session start fonksiyonunu başlatmam lazım. Session start diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum ve böylelikle artık ben session işlemlerini başlatabilirim. If diyorum.
Peki neden if diyorum? Çünkü benim isset ile kullanıcı adını ve şifresini kontrol etmem lazım. Veri geliyor mu gelmiyor mu diye. Isset parantezimi açıyorum. Dolar işareti alt tire posttan gelen neyi alacağım? Köşeli parantezlerimin içine kullanıcı adını alacağım. Hemen alıyorum name'den gelen kullanıcı adını. And diyorum ve neyi almam lazım isset ile? Şifreyi de burada kontrol etmem lazım. Dolar işareti alt tire post neyi? Şifre. Şifre. Artık kontrollerimi sağlamam lazım benim. Burada nasıl bir kontrol sağlayacağım? Kullanıcı adı diye bir değişken oluşturacağım ve bunu kullanıcı adından gelen posta eşitleyeceğim. Dolar işareti kullanıcı adı eşittir. Gizli ve güvenilir alabilmek için benim HTML special karakter fonksiyonum vardı. Bir önceki derslerden bunları sizden bahsetmiştim ve dolar işareti alt tire bu fonksiyonun içine post neyi alacağım? Köşeli parantezler içinde kullanıcı adını. Noktalı virgülümü koyuyorum. Aynı işlemi şifre için yapıyorum. Dolar işareti şifre diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna yine HTML special karakterden dolar işareti alt tire post'tan gelen şifreyi alacağım. Güzel. Ve böylelikle artık postlarımı aldım. Şimdi bunları ben kontrol edeceğim. Kullanıcı adı şifre uygun mu diye. Eğer şifreyle kullanıcı adıyla şifre birbirine uyumluysa bana welcome sayfasına yönlendirecek. If diyorum. Burada neden if diyorum? Çünkü ben kullanıcı adını belirleyeceğim. Bunları bir veri tabanından çekmiyorum şimdilik. İlerleyen konularda veri tabanından nasıl çekeceğimi göstereceğim sizlere zaten. Dolar işareti kullanıcı adına eşit tırnak içinde admin veriyorum. And ve şifre kısmına dolar işareti şifre kısmına geliyorum şöyle. Dolar işareti şifreye de eşit yine tırnak içinde 1, 2, 3, 4, 5 değerini atıyorum. Ve artık burada kontrollerimi sağlıyorum. Session'da kullanıcı adını alacağım. Kullanıcı adı dolar işareti değişkendeki gelen kullanıcı adına eşit ise beni nereye yönlendirecek? Welcome sayfasına yönlendirecek. Dolar işareti altına session diyorum. Ve buna neyi alacağım? Köşeli parantezler içinde kullanıcı adı. Neyden gelen? Kullanıcı adından gelen kullanıcı adını alıyorum. Ve eşit ise neye arkadaşlar? Dolar işareti kullanıcı adına. Eşit ise beni yönlendirsin header fonksiyonuyla. Header fonksiyonuna location diyorum. Tırnaklar içinde. Location 2 nokta welcome nokta php beni yönlendirecek. Eğer kullanıcı adı veya da şifrem hatalıysa arkadaşlar else ile geleceğim. Buraya önce bunu sonlandırayım exit ile. Bundan sonrası gelmeyecek. Eğer kullanıcı adı şifre doğruysa direkt beni welcome'a gönderecek. Herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Eğer hata var ise else ile hemen echo şöyle tırnaklarımı koyayım. Kullanıcı adı veya şifre hatalı desin. Güzel. Böylelikle ben hem hatamı görmüş olabileceğim. Eğer hata yoksa da beni welcome.php'ye gönderecek. Güzel. Şimdi gelelim welcome.php sayfasını oluşturalım. Geliyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. İsmine welcome.php diyorum. Ve gelip burada benim artık bir session kontrolü yapmam lazım. Yine PHP taglarımı açıyorum. Ve diyorum ki session start diyorum. Tekrardan noktalı virgülü koyuyorum. Ve if diyorum. Oturum kontrolü yapmam lazım artık. Burada bir kontrol edeceğim. Neyi? Ünlem işareti isset. Yani oturum var mı yok mu diye değilse, oturum gerçekleşmemiş ise beni tekrardan login.php'ye gönderecek. Isset fonksiyonundaki dolar işareti alt session. Burada session'da neyi alacaktık arkadaşlar?
kullanıcı adını alacaktık. Ve artık geliyorum burada header ile beni yönlendirme yapacak. Oturum başarısızsa neye? Login.php location tırnaklar içinde location 2 nokta geliyorum buraya login.php'ye beni göndersin. Güzel. Ve işlemi durdursun. Ekstra. Ve bir sayfa karşılasın bizi. Eğer oturum başarılıysa zaten beni direkt Welcome sayfasına giriş yaptıracak. HTML açıyorum buraya. Pardon. En üstte alalım şunu. PHP'nin üstüne alalım. Şurada yapalım. HTML'i başlatıyorum. İçine bir title koyuyorum. Pardon, head oluşturuyorum ilk önce. Head'in içine bir title atıyorum. Title'a bir başlık veriyorum. Welcome diyorum. Ve artık header'ın altına bir body oluşturuyorum. Body'yi kapatıyorum ve diyorum ki H1 ile hoş geldiniz. Ve hoş geldiniz desin ve buraya da bana virgül koyalım. Artık bir session'ım var. Session'da bir kullanıcı adı tutuyorum zaten ve bana bunun ismini yazsın. Dolar işareti PHP diyorum. Echo diyorum. Dolar işareti alt session. Neye yazsın bana? Session'da kullanıcı adını yazacak zaten. Tırnaklarımı koyuyorum. Noktalı virgülümü de koydum. Burada PHP'yi de kapatıyorum. Ve artık bana buraya kullanıcı adını yazsın. Güzel. Ve hemen bunun altına bir tane de çıkış sayfası koyalım. Aref. Bunun içine çıkış, hatta şöyle yazalım. İngilizce yazalım. Login, log out. .php'ye şuraya da A'yı kapatalım, çıkış yazalım. Güzel. Ve böylelikle ben giriş yapınca formdan beni welcome'a yönlendirecek. Eğer oturum başarılıysa zaten kullanıcı adını yazacak ve çıkış menüsünü gösterecek. Güzel. Hemen geliyorum. Bir deneme işlemi yapıyorum artık tarayıcımda. Yeniliyorum. Login'i çalıştırıyorum. Kullanıcı adım admin'di. Shift'ten 1'den 5'e kadar 1, 2, 3, 4, 5 giriş yap diyorum. Welcome nokta yanlış mı yazmışım? Sayfa bulunamadı diyor. Şunu alalım. Kopyalayalım. Sayfa yapısına bir bakalım. Login'de şöyle bunun ismini değiştir. Evet, burada yanlış yazmışım. Rename diyorum. Düzgün yazıyorum. Kaydediyorum. Geliyorum, burada sayfamı baştan çalıştıracağım. Ctrl F5 yapıyorum. Sayfayı yeniliyorum. Login.php'ye geliyorum. Admin diyorum. Ve şifrem 1, 2, 3, 4, 5. Giriş yaptığımda bakın beni direkt burada bir hata verdi. Hemen bakalım session hatamıza. Online 8 diyor. Aslında bizi welcome'a yönlendirdi. İsmi yanlış çektik buradan. Hemen bakıyorum. Echo dolar işareti session kullanıcı adı. Echo ile aldım zaten. PHP'yi yazdım. Kullanıcı adını aldım burada. Şöyle yapalım. PHP Echo HTML şu karakteri de alalım. Dolar işareti alt session diyelim. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Tırnağın içinde ne yazacaktım arkadaşlar? Şuradan kullanıcı adını alalım. Import edelim ve buraya noktalı virgülümü koyalım. Kaydediyorum. Tekrardan deniyorum.
F5 yapıyorum. Yine hata alıyorum. Online 8. Ne diyor burada? Değişkeni tanımlayamadı diyor. Allah Allah. Session var zaten. Şunu üste alıyorum hemen. Ctrl X diyorum. Aşağıya indiriyorum. Kaydet diyorum burada. Şimdi deniyorum. F5 evet. Kodları üste yazdığımda direkt tanıdı. Aşağıda yazdığınca algılayamadı. Şu an herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Bana burada hoş geldin admin dedi. Şimdi çıkış sayfasını yapabiliriz. Geliyorum. Çıkış sayfasına logout.php demiştim. Hemen yeni bir tane dosya oluşturuyorum. .php diyerek kaydediyorum ve benim burada bir session start vermem lazım. PHP taglarımı açıyorum. Session start ile oturumu başlatmıştım zaten. Bununla sonlandırma operatif fonksiyonlarım var. Session altre unset. Bu unset ne işe yarıyor arkadaşlar? Benim unsette nasıl diyeyim size, giriş tüm oturum değişkenlerini temizliyor burada ve destroy ile oturumu yok edeceğiz şimdi. Session destroy ile oturumu yok ediyoruz. Gelip burada şunu da açıklamalarını yazalım. Böyle yan 2 tane slash koyuyorum. Oturumu başlatma diyorum. Bu da değişkenlerimi temizliyor burada. Tüm oturum değişkenlerini temizliyor. Ve bu da arkadaşlar oturumu tamamen yok ediyor. Yok ediyor. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra beni header'la artık login sayfasına tekrardan atması lazım arkadaşlar. Header diyorum. Tırnaklar içinde location 2.login.php'ye göndersin beni ve kodu burada sonlandırırsın. Exit. Kaydediyorum. Tarayıcıma geliyorum. F5 yapıyorum. Bakın çıkışa geldiğimde tıkladığımda beni tekrardan login sayfasına atıyor. Hatalı giriş yapalım. Admin diyorum. Sallıyorum. Giriş yapıyorum. Bakın hata. Kullanıcı adı veya şifre hatalı diyor. Admin yazıp tekrar şifreye doğru girdiğimde giriş yap dediğimde beni admin'e geri gönderiyor. Welcome sayfasına gönderiyor ve çıkış yaptığımda login'e tekrardan geri dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki projelerde bu oturum açma işlemlerini daha gelişmiş veri tabanı kullanarak sizlere daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.